Herkese merhabalar. Bugün sizlerle bir blenderımızın kavram ucu ölmüş. Bunun nasıl yapılacağını anlatacağım. Daha önceki videomda da bunu komple buradan sökerek ilk önce bunu çıkarmıştık. Sonra buradan sökerek blenderımızın ucunu değiştirmiştik. Şimdi burayı sökmeden bunu nasıl çıkarırız ve bu ürünü nasıl yerine takarız bunu göstereceğim. Şöyle göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi ürün bu şekilde. Yani sağa sola dönüyor. Bu muhtemelen alt tarafında sıkıntı olmuştur. Bunu bir pense yardımıyla ya da karga burnu varsa karga burnu yardımıyla bunu çıkarabiliriz. Karga burnumuz yoksa ise ne yapacağımızı göstereceğim. Öncelikle şöyle bir ip varsa ilk önce bu ipe şöyle bir düğüm atacağız. Ama sıkmayacağız. Evet, şöyle bir düğüm attık. Bunu kapattığımızda şöyle bir düğüm attık. Bunu kapattığımızda bu sıkışmış olacak. Şimdi bunun seviyesine kadar sıkıştıracağız. Ve içinde bunu düğümünü kapatacağız. Bunu içeri sokacağım iyice. Şöyle göstererek yapayım. Evet, şöyle göstereyim. Bunu bir bıçak yardımıyla da şöyle iç taraflara doğru ittirmeniz lazım. Bu şekilde acele etmeden hem zaman tasarrufu hem bu ürünü komple sökmemiş oluyoruz. Biraz daha sıkacağız. Ve şu kısmı da içlere doğru ittireceğiz. Evet, ne kadar içeride gönderirsek kavraması o kadar iyi olacak. Şöyle koyayım. Sizin de rahatça görebilmeniz için. Şöyle yapalım. Artık bunu buradan sıkacağım. Bunu böyle sıktıktan sonra böyle yaptığınızda tabi bu benimkisinin arka tarafı gevşemiş. Arka tarafı gevşemeyenler için bunu iyice sıkıp gerekirse mantığını şöyle de anlatayım. Bunu buradan sıkmış olacağız. Sonra bir tur daha döndürüp bir tane daha düğüm attığımızda eğer tek seferde olmuyorsa şundan sonra artık bu ürün sıkı olacak. Ve bunu artık bu şekilde oynata bu buradan bu şekilde çıkaracağız. Ya da yani evinizde karga burnu varsa ya da pense varsa bununla da tutup çekebilirsiniz. O daha kolay. Şimdi gelelim buraya diğer ürünümüzü nasıl takacağız? Evet, diğer ürünümüz içinden çıkan ürünümüz bu. Şimdi bu ürünün boyutları var. Her ürünün şeyi aynı değil, boyutu. Mesela şöyle bir parça almıştım. Gördüğünüz gibi bu kısa geliyor. Bu olmuyor. Ve gittim aynı ölçülerde başka bir ürün buldum. Bunu yerleştireceğiz. Buna da dikkat edin. Ürün boy olarak şurası zaten hemen hemen hepsi aynıdır. Boy olarak da aynı olması lazım. Uzunluk olarak da aynı olması lazım. Şu parçayı almak istiyorsanız ilk önce bunu buradan çıkarın. Sonra bir ev aletleri tamiri yapan elektronikçiden bunu göstererek şu ürünü göstererek aynısını isteyin. Yani direkt gidip
blender kavrama ucu isterseniz şöyle bir parça da verebilir size. Veya farklı bir parça da verebilir. Bunlara dikkat edin. Bu da oluyor ama bu bayağı iç kısımda kalıyor. Şunun girmesini engeller. Şimdi şu ürünümüzü buraya yerleştireceğiz. Yerleştirme zaten çok basit. Olduğu yere iyice bastırıyoruz. Ve artık kusursuz bir şekilde çalışıyor. Şimdi bir de bunu takıp deneyelim. Evet. Şunu burada sıkıştıran da bir şey var galiba. Dönerken yok. Sıkıştıran bir şey de yok. Evet, ürünümüz bu şekilde tamir etmiş olduk. Yani şu küçücük parçayı değiştirmeye 300 lira bir para istiyorlar. Biz sadece 25 ile 50 lira arasında değişen sadece şu parçaya para verdik. Ve değişimimizi kendimiz yaptık. Tabi gözünüze gelmiyorsa siz de servise verip bunu değiştirebilirsiniz. İşlem çok basit. Bir karga burnu yardımıyla ya da dediğim gibi ip yardımıyla ya da daha bunu çekebileceğiniz bir tornavida da olabilir. Şuradan bastırıp dışarıda çıkarabilirsiniz. Bunu buradan çıkaracağız ve yerine yenisini takacağız. Özellikle şu parçayı çıkardıktan sonra parçacıya gidip ev aletleri yapan bir tamirciye gidip şu parçanın aynısından isterseniz sorunsuz bir şekilde kullanmış olursunuz. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu kadar. Çok basit bir şey. Yani bunun için gidip yorulduğunuza da değmez. Servis aramaya, parça aramaya da değmez. İnternetten de sipariş verebilirsiniz. Bunun boy ölçüsünü alıp yaklaşık bu 2-3 santimlik bir şey. 3 cm olanları alırsanız aynısı olacaktır. İnternetten de sipariş verebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Olumlu ya da olumsuz yorumlarınız olursa yorumlar kısmından yazarsınız.